Culture, history, that's not the main reason I give these tours. The main reason I give these tours is I love my city. You really got to look at these buildings. Now, how do you know this is an older building? Well, materials for one. The surface of the building covered with terracotta tile, covered all those decorative details. Elimizde biletlerle Şikago'nun mimari harikalarına dalmaya hazır Nehir gezisi teknesine biniyoruz. Bindik, şimdi botla gidiyor. 45 dakikalık bir turumuz olacak. Rehberin içgörüleri ve nefes kesen manzaralar. Bunu unutulmaz bir yolculuğa dönüştürüyor. The first time the American flag was flying over this part of the country in 1800. And it didn't last too long. It was only there until 1812 when it was destroyed during the War of... Has its name tag on it, right? Trump International Hotel and Tower. And you'll also see there are these little patios up and down the sides of the building. Now, each of those patios are at the heights of some of the other buildings around it. We're jumping all over in time. We were in the 1920s a second ago, 2009. As we head underneath the bridge, we're heading into the groovy 1960s. Over here on our left, very iconic buildings in Chicago. These are Marina City. People say they look like big corn on the cob, right? Marina City here, designed by Bertrand Goldberg. Bertrand Goldberg, a bit of a social scientist, trying to change... Where merchants in Chicago would shop for goods for their stores. You wouldn't shop for a couch here, but the store that you shop at might shop here for 5,000 couches. Out in front of the building, you'll see there are these pillars for busts of some famous American merchants. For most of the buildings you see here, built in just the last few years. Wolf Point's the name of the part of the river where the main branch, which is what we're on, meets up with the south and north branches. And that's the sort of Y shape you see here in the river, and that's why Chicago is here, because of the river. Chicago's sort of the beating heart of the United States, with everything pumping in and out from right here in Chicago. Now, you take a look at the bank here on our right, you'll see there's this wall with these circular holes. That's for a train line. Nothing to worry about. These are very structurally strong buildings, but I am going to share with you folks today 3 techniques that architects use. Chi-town for short, Siberia when it gets real cold, but how about the name Chicago? Where did the word Chicago come from? Well, we have the indigenous tribes that were here before us to thank for that. The Potawatomi used to live around here, and this was all swampland, and there were these onions that grew along the banks of the river, and the onions stunk. And the Potawatomi had a name for these onions. They called them Chicago Way, and that's where the name came from. But they never asked them what it means. So New York is the Big Apple, and Chicago, we're the stinky onion. That's what our name means. What's the time frame? The Roaring 20s. What's going on in Chicago? Prohibition. If you want to see how Chicagoans felt about not drinking alcohol. For building these really tall buildings here in the wind. Of the glass, very similar to the color of the river. As the river curves, the building curves along with it. Why? It's trying to look good. Disputed king of the Chicago skyline, Strip Tower. Yeah, we'll talk about the confusion with the name here in just a second. This is the tallest building in Chicago. However,
This was the tallest building, only 9 towers bundled together. If you can see it from above, it's on a 3x3 grid. Each of the spots on that grid has its own tower. When the building first opened in 1974, it was called the Sears Tower, named after Sears Roebuck department store. So if you look at a map of the city of the Turun sonuna geliyoruz. Chicago. 45 dakikalık bir tur ama gerçekten bilgi dolu bir tur. Chicago'yu ben hiç bu kadar yakından görmemiştim. 6-7 kere geldim ama hep kıştı ve dışarı çıkamıyordum. Çok soğuktu. Evet, turumuzun sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli ve eğlenceli bir tur oldu. Bütün bu binaların historisini öğrenmiş olduk. Tabii büyük Şikago yangınından sonra Şikago'yu tekrardan yeniden yapılandırmışlar, yeniden yapmışlar. Çok da güzel oldu. Öğleden sonra geldiğinde gemiden iniyoruz ve 1966'dan beri Şikago'nun imzası kalın hamurlu pizzalarıyla ünlü olan Gino's East Famous pizza restoranta gidiyoruz. Mekanda favori pizza çeşitlerimi paylaşacağım ve bu ikonik Chicago lezzetinin tadını çıkarmanın özünü yakalayacağım. We having Spinach pizza. spinach margarita. Margarita pizza. How was your pizza? It's wonderful. It's really wonderful. I enjoyed very much. The original since Dino. 1966. Wow. We had the thin crust. Thin crust, and I love thin crust. Şikago'ya geldik. Yalnız bizimkilerden çok daha farklı şeyler var içeride. Yazlık kıyafetler çıkmış. Hani Gucci'ye girmedik, bari ona girelim diyorum. Bana diyor ki sevgilim, bak Water Tower Avenue'ye geldik. Oraya geldiğine kadar Tiffany'ye geldik. Onu görmüyor. Dedim. Orada bak Tiffany. Ben gördüm, bir bok yok. Biraz büyüyünce kendime bundan alacağım. Tek taşımı kendim aldım. Tam benim elbisemin renginde. Hangisi? Şu yeşil olan. Çok güzelmiş bir tane. Evet. Tam bu sana elbiseyle uyar. Güzel gider. Tam sana uyar. Renklerini uydurdum. Fiyatını da artık. Çok nice. Bundan bende var. Bu mutfak sahnesiyle, tezgahın önüne koyuyorum. Evet.
Macera, yeni arkadaşlar ve Şikago'nun canlı ruhuyla dolu bir günün mükemmel sonu. Rüzgarlı Şikago şehri bize kollarını açarak karşıladı ve bu yolculuğu sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Tren yolculuğu ve tesadüfi karşılaşmalardan, zorlukların üstesinden gelmeye ve lezzetli pizzaların tadına varmaya kadar Şikago, neden mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şikago şehir turumuz bitti. Şimdi Millennium metro durağına geldik. Yorgun görünüyorum galiba. Epey yürüdük çünkü. Epey ama değil mi pizza bugün? nefisti. Bugünümüzde Şikago'da yapılması gereken 10 önemli şeyden 3 tanesini yaptık. This is where we get the tickets before we get on the boat. Alp'tan gidiyoruz. 19 nolu trende saat 7:10'da ve durağımız Portage Open Dunes. Trenin yarısı gitti. Evet. Nereye gitti? Bizsiz. Anında gitti trenin yarısı. Kim ne zaman gelecek? Sanırım bir 10-12 dakikası daha var. Evet, sonunda geldik. Araba Mustafa sağlam duruyor. Ben hemen ona baktım. Ben de öyle çünkü böyle etrafta kimselerin olmadığı bir yere bıraktık. Tren istasyonları tamir görüyor. Buradan mesela 3 tren istasyonu ötesine götürdü otobüs bizi. Orada inip oradan trene bindik. Oradan mesela Şikago'ya 1 saat 10 dakika sürdü. Oradan da buraya en azından bir 15 dakika sürdü değil mi? Evet. Evet. Çok güzel bir gündü ama iyi ki gittik Şikago'ya. Sağ salim gittik, sağ salim geldik. Arabamız yerinde, camları kırılmamış. İçine bir şey ki kimsecikler girmemiş. Onun için mutluyuz. Şimdi de evimize. Oh. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi de kampımıza gidiyoruz değil mi?